elbiseyi öreceğiz. Elbiseye bu renkle başlayacağım. Yarn artın 83 numaralı ipiyle önce zincir çekeceğiz. 22 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk zincire batmıyoruz. İkinci zincire batıyoruz. 1, 2 sık iğne ördük. Bir arttırma yapıyoruz. Bu 2 sık iğne bir arttırmayı 6 kere yapacağız. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 2 kere yaptım. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 3 oldu. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 4 oldu. 1, 2, bir arttırma yaptım. 5 oldu. 1, 2, bir arttırma yaptım. 6 oldu. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, ilmek zincir atladım. 1, 2, 3. 6 defa 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Kalan 3 sık iğneyi ördüm. Sayım 27 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 27 sık iğneyi öreceğiz ama filodan öreceğiz. Yani şöyle bize bakan ilmekler, ön ilmeklerden 27 sık iğneyi öreceğiz. Filodan bir sıra 27 sık iğneyi örelim. 27 sık iğneyi bir sıra filodan ördüm. Şöyle çizgiler oluştu. Şunlar. Bunlara şu kısma yaka işlemesi yapacağız. O yüzden filodan ördük. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bu 2 sık iğne bir arttırmayı 9 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 8 defa daha örelim. Sayımız 36 olacak. 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 9 defa ördüm. Sayım 36. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 36 sık iğneyi bir sıra örelim. Bir sıra 36 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırma yapıyorum. Bu 8 sık iğne bir arttırmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük. 3 kere daha örelim. Sayımız 40 olacak. 8 sık iğne bir arttırmayı toplamda 4 defa ördüm. Sayım 40. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada kol ayrımlarını yapacağım. Önce 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. 2 zincir çekiyorum. 8 ilmek atlayacağım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuya battım. Sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 12 sık iğne öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 zincir çekiyorum. 8 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuya batıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 28. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Burada 6 sık iğne vardı. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu zincirin üzerine 2 zincirimiz vardı. Sık iğne öreceğiz. Zincirin düz yüzünü kendimize çevirelim. Şöyle tersken örmeyeceğiz. Zincirlerin üzerine 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Şu arada 12 sık iğne vardı. Onu örelim. Zincirlerin üzerine 2 sık iğne. Şurada da 6 sık iğne kalıyor. Sıranın sonuna geldiğimizde sayımız 28 olacak. Şimdi araya 12 sık iğne, 2 sık iğne, 6 sık iğneyi örelim. Sıranın sonuna geldim. Araya 12 sık iğne ördüm. Şuraya 2 sık iğne, 6 sık iğne. Yani 12, 14, 6 daha 20 sık iğne ördüm. Sayım 28'e tamamlandı. Geri dönüyorum. 28 sık iğneyi düz bir şekilde 5 sıra örelim. 28 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Bundan sonra ikili trabzan öreceğiz. O yüzden 2 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi her bir ilmeğe 2 ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane trabzan yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Şöyle aynı ilmeğe trabzan yaptım. İkili trabzanı nasıl yapıyoruz? Tığın üzerine ip alıyorum, batıyorum. Tığın üzerinde 3 ipim var. İkisini çıkarıyorum önce, sonra diğer ikisini. Adı üstünde ikili, ikili çıkarıyoruz. Şimdi bu ikili trabzanları her birini artıralım. Her ilmeğe çift trabzan yapalım. Sıranın sonunda 56 trabzanımız olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 28 arttırma yaptım. Sayım 56. Şu iki ucu birleştireceğim. Şuraya 2 zincir çekmiştik. Şuraya onun tepe noktasına şuraya kaydırma yapıyorum. Tığımın üzerinden iplerimi çıkarmıyorum. Krem rengine geçiyoruz. Bu çorapta kullandığım ip. İplerin arasından geçirdik krem rengi. 2 zincir çekiyoruz. Bu sırayı bilottan öreceğiz. Şöyle arka kanatlardan. Zincir yaptığımız, kaydırma yaptığımız şu ilk ilmeğe atlamayalım, sayı eksik çıkar. 1, arka kanatlardan bilottan örüyoruz. 2, 7 trabzan öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 2 kere 20 trabzan bir arttırma yapacağız. Sonra tekrar görüşelim. 20 trabzan bir arttırmayı 2 defa ördüm. Bilottan ördüm. Yine bilottan örmeye devam ediyorum. 7 trabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Önceki sırada trabzan sayımız 56 idi. Biz bu sırada 2 kere arttırma yaptığımız için sayımız 58'e yükseldi. Sıram bitti. Şuraya kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Kaydırma yaptığımız ilmeklere trabzan yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. Şimdi bu 58 trabzanı 4 sıra öreceğiz. Pembe ipi de artık kesebiliriz. 4 sıra 58 trabzan örelim. 58 trabzanı 4 sıra ördüm. İlk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine 3 trabzan yapacağım. Artırmalar yapıyoruz bu sırada. 3 tane trabzan yaptım. Tekrar yapayım. Her ilmeğe bu sıradaki her ilmeğe 3 trabzan yapacağız şöyle. Sıranın sonuna kadar artırmalarımızı yapalım. Trabzan sayımız 174'e yükselecek. Artırmalarımızı sıranın sonuna kadar yaptık. Sayımız 174. Kaydırma yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğe trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe trabzanlarımızı yapacağız. Bir sıra 174 trabzanı örelim. Bir sıra 174 trabzan ördüm. Artık son sıraya geçiyoruz. Kaydırmamızı yapalım. 3 zincir çekiyoruz. Buraya süs yapacağız. 3 zincir çektim. Tığıma ip doladım. Bir ilmek atladım. Sonraki ilmeğe trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuraya değil şuraya trabzan yapıyorum. Böyle. Sıranın sonuna kadar örelim. Sonra ipimizi keselim. Sıranın sonuna geldim. İpi kesmeden önce şurayı göstereyim. 3 zincir çektim. Bir ilmek atladım. Trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şu ilk yaptığım motife tepesine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Böyle. Şimdi pembe kısma geçiyoruz. Pudra kısma. Şurada bir loğdan örmüştük. Oraya pembe ipimizi takacağız. Şu şekilde örersek örgümüz ters oluyor. O yüzden baş aşağı çeviriyoruz. Pembe ipimizi alalım. Şu ilk filodan şuradan ipimizi geçirelim. Burada 56 trabzan vardı. Şimdi 56 trabzan öreceğiz. Geçirdik ipimizi. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe, ipimi geçirdiğim ilmeğe trabzan yaptım. Sonraki ilmeğe de yapıyorum. Böyle sıranın sonuna kadar 56 trabzanı örelim. Sıranın sonuna kadar 56 trabzanımı ördüm. İlk ilmeğe kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe tekrar trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bir sıra daha 56 trabzan örelim. Bir sıra daha 56 trabzan ördüm. Sıramın sonundayım. Kaydırmamı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Bir tane trabzan ördüm. İkinciye çift batıyorum. Arttırma yapıyorum. Bir tek bir çift öreceğiz. Bir trabzan ördüm.
bir arttırma yapıyorum. Şöyle olacak. Bir ilmeğe bir tane, ikinci ilmeğe iki tane. Sıranın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Sayımız 84 olacak. Sıranın sonuna kadar bir trabzan, bir arttırma yaptım. Şu an 84 trabzan var. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu 84 trabzanı 3 sıra örelim. 84 trabzanı 3 sıra ördüm. İpimi kestim. Bir kolu da ördüm. Öyle. Diğer kolu da şurayı da birlikte öreceğiz. Şurada 2 zincir çekmiştik. İlk zincire batıyorum. Trabzanlar öreceğiz kolda da. İpimi geçiriyorum. İlk zincirden. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe çift batacağım. Arttırma yapacağım. İpimi geçirdiğim ilmeğe 2 tane trabzan yaptım. Yani arttırma yaptım. Şurada şu sırada 8 ilmek atlamıştık. Yani burada 8 sık iğne var. Onların da her birine trabzan öreceğim. Bir de şu köşelere de öreceğim birer tane. Şuradaki ilk zincire 2 tane olan 2 zincirimiz vardı. Kol ayrımını örerken 2 zincir çekmiştik. Onun birine arttırma yaptım. Şimdi şu köşeye de bir trabzan ördüm. Şuradaki 8 ilmeğe de trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 köşeye geldik. Köşeye de bir tane örüyorum. Şuradaki ilk zincirimize de çift batıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Tekrarlayayım. 2 tane şuraya yaptık. Çift battık. Bir köşeye yaptık 3. 8 daha 11. Köşeye yaptık 12. Buraya çift yaptık. Arttırma yaptık 14. Şu an 14 trabzanımız var. İlk zincirin tepesine kaydırmamızı yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı ilmeğe tekrar batıyoruz. Bu sırada bir trabzan bir arttırma yapıyoruz. Bir trabzan bir arttırma. Bir trabzan bir arttırma. Bunu sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. Toplamda 7 defa yapmış olacağız. Sayımız 21'e ulaşacak. Bir trabzan bir arttırmayı toplamda 7 defa ördüm. 21 şu an trabzan sayımız. İlk ilmeğe kaydırmamızı yapıp 2 zincir çekiyoruz. 6 trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir arttırıyoruz. 2 kere daha tekrarlayacağız bu işlemi. 3 kere 6 trabzan bir arttırma yapmış olacağız. 1 2 3 4 5 6 arttırıyorum. Bir kere daha yapacağım bunu. 1 2
6 artırıyorum. 3 kere artırma yaptım. Sayım 24 oldu. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekip aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Şimdi bu 24 24 trabzanı sıranın sonuna kadar örelim. Bir sıra 24 trabzanı ördüm. Kaydırma yapıyorum. Şimdi önümüzdeki sırada azaltmalar yapacağız ama bu azaltmaları sık iğnelerle yapacağım. O yüzden bir zincir çekiyorum. Şimdi 12 tane azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 azaltma yaptım. Şurayı kaydırma yapmıştık. Şurayı da zincir çekmiştik. Zincire batmıyoruz. Her zaman tepe noktasına battığımız için buraya kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batacağım. Bu sefer bu sırada her bir ilmeğin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Çünkü trabzanlara başladım bu sırada. Her bir ilmeğe 3 trabzan yapıyoruz. Fırfır yapıyoruz. Bu son sıra zaten. Şöyle göstereyim. Her ilmeğe 3 trabzan yapıyoruz. Sıranın sonunda trabzan sayımız 36 olacak ve bu sıramızda bittikten sonra kollarımız bitmiş oluyor. Kolun son sırasında artırmalar yaptım. Her ilmeğe 3'er tane trabzan yaptım. Son hali 36 trabzan. Sonra ipi kestim. Şimdi yakayı yapacağız. Krem rengi ip kullanacağım. Şöyle çevirelim, örgümüz düz olsun. Şurayı daha önce söylemiştim. Filodan örmüştük. Şu çizgi şeklindeki iplere yakamızı öreceğiz. İpimizi geçirelim. İlk ilmekten. Yine trabzanlar öreceğiz. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan örüyorum. Bir trabzan, bir arttırma. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Bir trabzan, bir arttırma. 2 oldu. Bir trabzan, bir arttırma. 3 oldu. Bir trabzan, bir arttırma. 4 oldu. Bir trabzan, bir arttırma. 5 oldu. Bir trabzan, bir arttırma. 6 oldu. Bir tane daha trabzan örelim. 2 tane de kaydırma yapalım. 1 2. Şimdi bir arttırma, bir trabzan. Bunu da 5 kere yapacağız. Bir arttırma, bir trabzan. 2 oldu. Bir arttırma, bir trabzan. 3 oldu. Bir arttırma, bir
trabzan, 4 oldu. Bir arttırma, bir trabzan, 5 oldu. Şuna da bir arttırma yapıyorum. Yakamız da böyle oldu. Elbisenin arkasına şuralara düğme dikeceğim. O yüzden ilk açmam gerekiyor. Pembe ipimizi alalım. Şuradan geçiriyorum. Sık iğneler yapacağım için bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuraya 1, bir de şu ortaya 2, 3 sık iğne ördüm şu ortaya da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şöyle ilikler oluşturdum. Şuraya da düğmeler dikeceğim. Sonra şu iplerimizi daha ince bir tığ alıyorum. Daha kolay gizleyebiliyorum ipleri. Şöyle arkada yürütüyorum. Bu ipleri temizleyelim bu şekilde. Şöyle yürütüyorum. Bir de sökülmesin, sağlam olsun diye bir zincir, düğüm atıyorum. Sonra ipimi keseceğim. Bu ipleri temizleyelim. Bir de şuraya 3 tane ilik açtık. 3 tane düğme dikelim. Ayakkabının tekini ördüm. Şöyle. Diğerini birlikte öreceğiz. Kullandığım ip Alize Cotton Gold'un 390 renk kodlu ipi. Vişne çürüğü. Kullandığım ipleri videoların açıklama kısmında belirteceğim. Bir de şöyle dondurma kabından kestiğim plastik kullanacağım. Önce ayakkabıyı öreceğiz, sonra tabanı öreceğiz. İkisinin arasına yerleştirip kaydırma yapacağız. Ayakkabının tabanı eğilip bükülmüyor, daha düzgün duruyor plastik yerleştirdiğimizde. Şimdi 6 zincir çekelim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk zincire değil, ikinci zincire bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Şu son kalan zincirimin içerisine 5 tane öreceğim. 5 sık iğne. 1, 2. Şöyle karşıya geçiyorum delik oluşmasın diye. Üçünü de böyle öreceğim. 3, 4, 5 sık iğne ördüm aynı ilmeğin içerisine. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. Her bir ilmeğin içerisine 1, 3 sık iğne örüyorum pardon. 1, 2, 3
3 sık iğne ördüm. Şurada kalan son ilmeğim var. Şöyle boşluk. Oraya arttırma yapıyorum. 15 sık iğnemiz oldu. İşaretleyicimizi alalım. Şimdi 2 ilmeğimi arttırma yapıyorum. Peş peşe 2 arttırma yapacağım. Bir arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı da yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 5 ilmeğe peş peşe arttırma yapacağım. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Üçüncü arttırmamı yaptım. 4 5 arttırma yaptım. 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3 2 ilmeğim kaldı. Arttırma yapıyorum onlara da. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. Sayımız 24 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir arttırma, bir sık iğne örüyorum 2 defa. Bir arttırma, bir sık iğne, bir kere ördüm. Bir kere daha bir arttırma. Bir sık iğne yaptım. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir sık iğne, bir arttırma yapacağım 2 kere. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere bir sık iğne, bir arttırma ördüm. Kalan 7 sık iğneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Sayımız 28 oldu. Bu 28 sık iğneyi bu sefer bilo'dan öreceğim, şu arka kanatlardan. 1 2 Çünkü tabanla birleştireceğiz, kaydırma yapacağız demiştim ya. O yüzden bilo'dan örüyoruz. 2 arka kanatlardan. 3 Şimdi bilo'dan bir sıra 28 sık iğneyi örelim. 28 sık iğneyi bilo'dan ördüm. Şöyle filoları kaldı. Şu çizgi şeklinde, kısa çizgi şeklindeki ipler filolar. Yeni sıraya geçiyoruz. 7 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir azaltma, bir sık iğne örüyoruz 2 kere. Bir azaltma, bir sık iğne. 2 kere ördük. 2 sık iğne örüyoruz. 1 2 Şimdi bir sık iğne, bir azaltmayı 2 kere yapalım. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Kalan 7 sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 Sayımız 24 oldu. Bir sıra 24 sık iğneyi örelim. Bir sıra 24 sık iğneyi ördüm. Son sıramdayım artık. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 5 defa peş peşe azaltma yapıyorum. 1 2
3, 4, 5. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Biraz fazla keseyim, içeride yürütüp düğümleyeceğim. Şimdi işaretleyicimizi alalım. Taban yapalım bir de. Altı zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire arttırma yapıyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Sonuncu zincire 5 kere batacağız. 1, 2, dönelim şöyle. 3, 4, 5. Şuraya 3 sık iğne örelim. 1, 2, 3. Şu son ilmeğe de arttırma yapalım. 2 kere battık. Sayımız 15. Peş peşe 2 arttırma yapacağız. Aynı ilmeğe 2 kere batıyorum. Bir kere battım. Bir arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Peş peşe 5 tane arttırma yapacağım. Bir kere arttırdım. İkinci arttırmamı yaptım. 3 kere arttırdım. 4, 5 arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Kalan 2 ilmeğime de arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Sayım 24 oldu. Bu son sıra. Taban bitecek. 7 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma, bir sık iğne öreceğiz. 2 kere. Bir arttırma, bir sık iğne. Bir kere yaptık. Bir arttırma, bir sık iğneyi 2 kere ördük. 2 sık iğne örüyoruz. 1, 2. Şimdi bir sık iğne, bir arttırmayı 2 defa örelim. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Kalan 7 sık iğneyi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28. Şurada ipimin tek katı arada kaldı. Tekrar öreyim. 28 sık iğnemiz oldu. Şu bilow'dan ördüğümüz kısımda 28 ilmekte. Eşit oldu ilmek sayılarımız. Şöyle arkasından ayakkabımın kaydırmalarla birleştireceğim. Şu kısa çizgilere, yani filolara batıyoruz. Önce tabanıma batıyorum. 2 ilmeği de aldım tabanımdan. Ayakkabımdan filoyu alıyorum.
Şimdi kaydırma yapacağım. 28 ilmek olduğu için 28 kaydırma yapıyorum. Tabandan her iki ilmeği alıyorum. Ayakkabıdan sadece filoları alıyorum. Biraz örelim, sonra tabanı da alacağız araya. Tabanımızı yerleştirelim. Taban, plastik taban, örgü tabanımızdan küçük olacak. Yani eğer aynı boyutta olursa şöyle dışarıya taşar öremeyiz. Biraz daha küçük keseriz. Sıkıntı olmaz. Böyle kaydırmalarımızı yapıyoruz. Aradaki plastikle. Şöyle sıranın başına kadar gelelim. İpimizi kesip zincirimizi atıp ipimizi keselim. Ayakkabımız da bitmiş oluyor. Sepeti örelim. Sepeti bu renkle öreceğim. Alize'nin renk kodu 446. Önce sihirli halkayla başlayacağız. Halkanın içerisine 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 kısa ipi çekelim. İşaretleyici ipimi aldım. Bu 6 sık iğnenin her birine arttırma yapacağım. Çift batacağım. Bir tane arttırma yaptım. İkinci arttırmayı yaptım. Üçüncü. 4 5 6. Şu an sayım 12 oldu. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız 6 defa. Bir defa yaptık, 5 kere daha bir sık iğne bir arttırma yapalım. Sayımız 18 olacak. Bir sık iğne bir arttırmayı 6 defa ördüm. Sayım 18 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. Yine 2 sık iğne bir arttırmayı tekrarlayacağım. Toplamda 6 defa olacak. Bir kere ördük. 5 kere daha örelim. Sayımız 24 olacak. 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 24. Bu sırada 3 sık iğne bir arttırma öreceğiz. 2 3 bir arttırma. 3 sık iğne bir arttırmayı bir kere ördüm. 5 kere daha öreceğim. Yani toplamda 6 kere örmüş olacağım. Sayımız 30'a yükselecek. 3 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 30 oldu. Bu sırada 30 sık iğneyi bilekten öreceğim. Şöyle arka kanatlardan. 2 3 4 30 sık iğneyi örelim. 30 sık iğneyi bilekten bir sıra ördük. İşaretleyicinin olduğu ilmeğe kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Popcornlar yapacağız. Tığımın üzerine ip alıyorum. Kaydırma yaptım. İlmeğe batıyorum. Önce tığımdaki şu öndeki ipi çıkarıyorum tığdan. 3 kere batacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Tekrar batıyorum. Aynı
boşluğa. Yine öndeki ipi alıyorum. Tığımın üzerinde 5 ip kaldı. Sonuncuya batıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Üçüncüye batıyorum. Öndeki ilk ipi tığdan çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 7 ip var. Hepsini aynı anda çıkarıp kilitleme zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı işlemi aynı boşluğa yapacağız. Tığın üzerine ip aldım. Batıyorum. 3 kere batacağım. İlk ipi çıkardım. Yine ip aldım. Battım. Yine ilk ipi çıkardım. 5 tane kaldı. Yine aynı yere üçüncüye battım. Öndeki ipi çıkardım. Tığımın üzerinde 7 ip var. Hepsini aynı anda çıkarıp kilit zincirimi çekiyorum. 1-2 ilmek atlıyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. 3. ilmeğe yine popcorn yapacağım. 3 kere batıyorum. 2 kere battım. Üçüncüye battım. Kilit zincirimi çektim. Aynı ilmeğe bir tane daha popcorn yapıyorum. 3 kere batıyorum. Zincir çek. Bunu böyle sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. 2 ilmek atlayalım. Aynı ilmeğe 2 popcorn yapalım. Sıranın sonuna kadar popcornlarımı ördüm. 2 ilmeğim kaldı. O 2 ilmeği atlıyoruz. Şurada 3 zincir çekmiştim. Tepedeki zincire bir kaydırma yapıyorum. Burada toplamda 20 tane popcorn var. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bu sefer popcornlarımızı şu popcorn aralarına yapacağız. Yapalım. 2 tane yapacağız yine. Bir tane yaptık. İkinciyi yaptık. Buraya şu araya 2 tane, şu araya 2 tane. Yine toplamda 20 tane olacak. Toplamda 4 sıra yapacağız. Bir sırayı ördük. İkinci sıraya başladık. İkinci sırayı örelim. Üçüncü, dördüncü sırayı örelim. Toplamda 4 sıra örelim. Tekrar görüşelim. 4 sıra popcornları ördüm. Dediğim gibi her sırada 20 tane popcorn oldu. Zincirimin üzerine kaydırmamı yapıp bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sepetimiz bitti. Şimdi sap yapacağız. Şöyle 12 santimlik tel kestim. Ucuna yapıştırıcı süreceğiz. İp saracağız. Yapıştırıcım da çok kötü çıktı. Şöyle ip saralım. Bu ipi diğer uca kadar saralım. Uca kadar sardım. Şuraya da yapıştırıcı sürelim. Şimdi bu telimizi şöyle sepetimizin
İç tarafına şöyle şuralara yapıştıralım. Şunu da içeride temizleyelim, keselim. Sepetimiz de bu şekilde bitmiş olacak. Karanfili örmeye başlayalım. Önce yeşil ipi alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Halkanın içerisine 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 kısa ipi çekiyoruz. 6 sık iğnemiz var. Bu 6 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 1 2 6 sık iğneyi 4 sıra örelim. 4 sıra 6 sık iğneyi ördüm. Tığımın üzerinden iplerimi çıkarmadım. Kırmızı ipe geçeceğim. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Trabzanlar yapacağız. Şu ipi de yürüteceğim. Sonraki ilmeğe trabzan yapıyorum. İkili trabzan. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sonraki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonraki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Aralara zincir çekiyoruz. Bundan 6 tane olacak. Zincir çektim. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 6.'yı da şurada 4 zincir çekmiştik. 3. zincire kaydırma yaparak 6.'yı da bitirdik. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu boşluklara yapacağız şimdi. 2 ip aldım tığımın üzerine. Bu boşluğa batıyorum. Önce bir ipi, sonra ikinci ipi, yine 2, kalan 2 ipi çıkardım tığdan 4 hamlede. Bir zincir çekiyorum. Bunların da aralarında bir zincir olacak. Aynı ilmeğe 5 tane yapacağız. Bir zincir, bir ip, 2 ip, yine 2 ipi, sonra kalan 2 ipi çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Dört hamlede bir zincir çekiyorum. 5 tane olacak. 3 tane ördük. Aralarda bir zincir var. Bir zincir. Bir zincir. 5 tane ördüm. Sonraki boşluğa geçiyorum. Bir zincir. Bir zincir. Bundan 6 tane yapmış oluyoruz. Beşli gruplardan. Kaç tane yaptık? 4 yaptık. Şimdi diğer boşlukları da dolduralım bu şekilde. Sıranın sonuna geldim. Şuradaki tepeye kaydırma yapıyorum. Şu zincirin tepesine. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Önümdeki ilk boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonraki boşluğa 1, 2, 3. Sonraki boşluğa. Böyle sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 3 zincir, bir sık iğne şeklinde sıranın sonuna kadar geldim. Şu ilk yaptığımız
Böyle kaydırma yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bir parça daha öreceğiz. 9 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk zincire kaydırma yapacağız. Şöyle. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu halkanın içerisine trabzanlar yapacağız. Trabzan yaptım, bir zincir çektim. Yine ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum. 6 tane olacak. Aralarını şöyle açalım. Halkamız büyük. Aralarda zincir var. Şu parçada yaptığımız gibi ikili trabzan yapıyoruz. 6 tane yapacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bir zincir çektik. Şu zincir, 3. zincire kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tığın üzerine ip doladık 2 kere. Şu boşluğa 4 kere de çıkacağız. 5 tane yapacağız bu boşluğun içerisine. Toplam 6 grubumuz olacak. Aralarda zincir çekmeyi unutmayalım. Çekmedim galiba. Tekrar yapayım. Zinciri unutmayacağız. Zincir çekiyorum. Zincir çekiyorum. Zincir çekiyorum. 5 tane yaptım. Zincir çekiyorum. Diğer boşlukları da yapalım. Bu gruptan dediğim gibi 6 tane olacak. Sıranın sonuna geldim. 3. zincire kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Önümdeki ilk boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Önümdeki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Bunu sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. Sıranın sonuna geldim. Şuraya kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu ilk yaptığım parçayı şu delikten, ortadaki halkadan geçiriyorum. Karanfilimiz bitti. Bunu sepet için yaptık. Bir tane de saç bandı için yapalım. Saç bandını örelim krem rengi iple. 76 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 76 zinciri çekelim. 76 zinciri çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir atlıyorum. 7.'ye kaydırma yapıyorum. 1, 2, 18 kaydırma yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir tane ikili trabzan yapalım. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Zincirime batıyorum. Önce öndeki bir zinciri tığdan çıkarıyorum. Sonraki 2 zinciri tığdan çıkarıyorum. Tığımın üzerinde kalan ipleri tığdan çıkarıyorum. 3 hamlede
üçlü trabzanı yaptım. Adı üstünde üçlü trabzan 3 hamleden oluşuyor. Tekrar yapalım. Tığımın önündeki ilk ipi aldım. Sonra onun arkasında kalan 2 ipi aldım. En son tığımın üzerindeki ipleri aldım. Üçlü trabzanımı gerçekleştirdim. 2 tane yaptık. Toplamda 32 tane olacak. 30 tane daha üçlü trabzan yapalım. 32 tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra kalan zincirlerime kaydırma yapıyorum. 18 kaydırma yapacağız. Şuraya ilik açmıştık. Şuraya da düğme dikelim. Önce 18 kaydırmamızı bitirelim. Sonra şuraya düğme dikelim. Buradaki ilikle düğmemizi bağlayacağız. 18 kaydırmamı yaptım ve düğme diktim. Karanfili de şöyle yapıştırdım. Şu şekilde bebeğimin kafasına geçireceğim. Saç bandımız da bitti. Şimdi kemeri yapalım. 41 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 41 zincir çekelim. 41 zincirimi çektim. Birinci değil, ikinci zincire kaydırma yapıyorum. Bu sırada kaydırma yapacağız. Böyle 40 kaydırmamızı yapalım. 40 kaydırmayı yaptım. Kemer böyle oldu. Bir de şöyle çıt çıt diktim. Şöyle. Eğer görüntüsü kötü derseniz biraz fazla zincir sayısını biraz fazla çekip bağlayabilirsiniz. Bir bebeğimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.